Ne oldu kardeş sen, bu ne hal, bu ne? Ne yakışıklılık, hayırdır? Ne yapıyorsun canım? Elhamdülillah. Nasıl? İyi. Uyuyabildin mi sabaha kadar? Yürüm ya. Şöyle bir poz ver bakayım, Kadir'in alır bakışı yap bakayım. Abi gidiyoruz. Allah nasip ederse yola çıkıyoruz. Gidelim. İnşallah. Düğünün var bugün. Evet. Mutluluğa ereceksin. İnşallah. Nasip olursa. Hani daha yengeyi getiremedik daha doğrusu. Tamam, resmi nikah falan kıyıldı ama nasip olursa bugün eğlence falan vesaire olduktan sonra yenge hanımı alacağız. Sonrasında da bitiyor işimiz. Evet. Nasip kısmet. Yıldırım nikahı yapıyorsun. Mutluluğun var. Yaptık zaten yıldırım nikahını da. Bu da Yıldırım partisi olsun o zaman. Yıldırım partisi. Peki abi şey diyeceğim, hani çok güzel yorumlar aldın mı? Hani ailenden olsun, çevrenden olsun, tebrik edenler oldu mu? Bunların hepsi şey yapıyor. Mutlular yani, ailem nasıl? Hadi canım. Yani sonuçta İyi uyuyabildin mi bugün? iyi. Valla. Biraz daha alıştım yani. Hadi bakalım. Bugün biraz daha sıkıntılıydı. Oturalım bir kahve içelim, ondan sonra çıkalım. Adamlar kimse yok. Nereye? Evet, düğün evine geldik. Bizi karşıladılar. Şimdi nasip olursa. Tamam, geldi. Böyle bir yer. Hayır. Selamünaleyküm. Selam. Selaka. Selam. Nasıl? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Yemeklerde neler varmış bir bakalım. Lapa pilav var. Burada çorba var efendim. Patates var. Patates yemeği. Tavuk var. Sonrasında fasulye ve havuç salatası var. Sonra noodle gibi bir şey var. Cips var. Selamünaleyküm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Selamünaleyküm. Oo, banyak nasi di sini. Banyak. Ya. Semua nasi sini ada? Oh, ada. Belakang apa ada? Dimasak. Masak sayur. Ya. Selamünaleyküm. Salam. Apa kabar inşallah? Makan apa? Masak Ali. Oo. Okey ayah. Burada değişik bir sos yapıyorlar böyle. Allah Allah. Evet. Evet. Masaknya enak. Evet. Burada böyle bir balık besliyorlar sanırım. Gölet gibi bir şey yapmışlar. Karşı tarafta gençler var. Böyle mutfak burası efendim. Ocak var, eski tarz bir ocak. Burada tüplü ocak var, büyük. Burada da havuzlar var bak. Balık besliyorlar burada, balık dolu. Hello, Ima.
Halo. Halo cantik. Halo. Dadah. 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 Aduh. Halo. Halo Mas. Waalaikumsalam. Sehat? Bu değişik bir tatlı var efendim. Böyle muz yapraklarına sarılı. İçinde böyle bildiğimiz tekstil var yani. Tekstillere benziyor aynı. Onun gibi bir şey. Şimdi olayı anlatıyorum gelen misafirler. Burada büyük bir düğün olmadığından dolayı aile arasında bir düğün oluyor. Gelen misafirler tebriklerini verip hemen diğer tarafa geçiyorlar. Oradan yemeklerini alıp dışarı çıkıyorlar. Yenge Hanım'ın yanında oturan kayınbabası, İsa abinin kayınbabası, İsa abinin yanında oturan da kaynanası. Gelen misafirlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorlar. Burada da yemek yapıyorlar, bakalım neler var. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Waalaikumsalam. Makan sama ini. Sama pete. No. Terima kasih. No. Bu ne? Değişik bir şeye benziyor efendim. Moyak di dia we, bawa dasar si bibi. Burada patates var. İçindeki ne abi? Küçük küçük şeyler var da. Sulah. Arka tarafı gösterdim mi diyor da gösterdim mi? Arabayı biz yukarıya park ettik. Hemen bir 150 metre yukarıda. Burada derenin içinde bir yer. Kokonatlar var. Kaç tane ev var? Bu evlerin hepsi yenge hanımın, kardeşlerinin ve ailesinin evleri diyelim. Sanırım yenge hanımın ailesi balıkçılıkla uğraşıyor efendim. Çünkü her yerde bu tarz göletleri yapmışlar. İçlerinde balıklar var. Çeşit balıklar var. Şimdi efendim genellikle Endonezya'ya gelen dostlarımıza bir tavsiyem var. Evleneceklere tavsiyem var. Evlilik cüzdanlarının içerisindeki bilgilerin hepsi, bakın, nüfus kayıt örneğine göre değil. Kimliğine göre de değil. Kimlik bir şekilde düzeltilir. Bir şekilde işte surat katarangan, işte yetkili kişilerden belgeler alınabilir. Doğum kayıt örneğine göre ve pasaportu, doğum kayıt örneği, kimliği, evlilik cüzdanı, isimleri, baba adları, işte doğum tarihleri harfi harfine, sayısı sayısına aynı olmak zorunda. Biz neden bu sıkıntıyı yaşadık? Hatice Hanım'ın daha öncesinde bir kimliği daha varmış. Babası gitmiş, işte kafadan bir şey söylemiş, tarih söylemiş. Burada da Endonezya'da meşhur malum eski Türkiye kafası. Hani eskiden de öyleymiş. Bizim biliyorsunuz hani benim mesela doğum tarihim ablamla aynı gün aynı ay. Ne alakaysa babam öyle yazdırmış. Ama benimki o tarih değil mesela. 12. ayın 12'si benim doğum tarihim. Ablamınki mesela 2. ayın 1'i. Ablamla beni aynı gün yaptırmış yani. İkiz gibi doğmuşuz gibi göstermiş. Onun gibi bir şey. Şimdi babası da onu gidiyor evlilik müdürlüğüne, diyor ki kızım bu tarihte doğdu diyor. Ortalık bir karışıyor. Sonrasında sağ olsun elçiliğimizle iletişime geçtim. Dedim ne yapabiliriz? Çünkü kayıt altına geçti. Sağ olsun elçilikteki yetkili kişiler, Türk Büyükelçiliğimizdeki yetkili kişiler bize destek oldular. İşte Bekir Bey, bu genellikle başımıza gelen bir problem. Vatandaşlarımızın en çok başına gelen sıkıntı bu dedi. Bunu dedi bu şekilde yaparsınız. Ne yaptık? İşte o sayının ya da tarihin üzerini çizdirdik. Kavuan memurluğu tarafından. Üstüne mühürünü, imzasını ve gerekli makamlar, mercilerce alınan işte doğrudur, aslı gibidir belgesini aldık.
Onları yaptıktan sonra sağ olsun inşallah pazartesi, salı günü, çarşamba günü elçiliğimize gideceğiz. Evraklarımızı teslim edeceğiz. Tabii ama bunlar zorlu işler. Gerçekten de öyle. Şimdi eskiden de aynı şekildeydi. Bunları takip etmek gerekiyor. Sıkıntıları hani ha deyince olmuyor, çözülmüyor. Gerçekten öyle. İlla ki ne kadar profesyonel de olsam kimseye güvenmeyeceğimi anladım. Yani yenge hanıma dedim ki kontrol et doğum tarihini, ismini, cismini işte vesaire. Abi dedi hepsi doğru dedi. Evlilik cüzdanı bir çıktı baba patates, teri makası. Yani sıkıntı çıktı. Sonrasında da hani çözüme ulaşmaya çalıştık. Çünkü veri tabanındaki doğum tarihi kimliğindeki aynı değil. Sonrasında evlilik cüzdanındaki aynı değil. Doğum belgesine uygun olmasını istiyor Büyükelçiliğimiz. Pasaportunu alacağız kızın kimliğine göre mi alacağız? Alamayız çünkü önemli olan doğum belgesidir. Her şey doğum belgesine göre alınır. Doğum belgesindeki tarih özür dilerim. Gerçek de yanlış da olsa doğru kabul edilir. Onu söyleyeyim size. Ya okey. Gantengnya. Ya Allah ganteng banget. Okey ya. Tövbe estağfurullah. Makasih. Ya sama-sama. Oke, foto. Come hadi. Ya boleh ibu. Panik ya. Sama-sama. Bye bye. Gantengnya minta ampun. Ya terima kasih ibu. Estağfurullah. Ya işte dediğim gibi buraya gelecek arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Lütfen evlendiğiniz kişiye şunu söyleyin. Evlilik cüzdanının üzerindeki belgelerin hepsi neye göre olacak? Doğum kayıt örneğine göre olacak. Ya böyle fotoğraf çektirecekler. Bu arada şunu söyleyeyim. Endonezya'da geldiğiniz zaman kesinlikle herkes fotoğraf çektirir sizinle. Sıkıntı yok. Çek. 1, 2, 3 saya bicara langsung. Merhaba Türkiye. Iya. 1, 2, 3. Marhaba Turki. Türkiye. Ya bagus. Bye bye. Ya ibu. Ya de. Şimdi İsa abinin yanına geçeyim. Çok sıkıldım diyor kardeşim, inanılmaz sıcak. Buralar derenin içi bir de efendim. Ya bang, sehat ya? Alhamdulillah bang. Alhamdulillah sudah ya. Ini saudara tadi. Halo bang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Selamünaleyküm. Waalaikumsalam. Dari Türkiye ya. Turki iya. Cintaku Türkiye, cintaku Indonesia ya. Iya sama. Gimana tuh selancar bahasa Indonesia? Elhamdülillah saya sudah rapor kejutan Türkiye. Sebentar dulu ya. İnşallah pozitif mesaj. Sebentar. 1 jam nanti inşallah. Malu ya. Oke. Bicara dulu bahasa Türkiye. Merhaba Türkiye. Coba de. Coba de. Merhaba. Coba merah. Malu. Tidak bicara lagi saya. Utanıyorlar çocuklar konuşmaya. Şimdi Allah razı olsun, elçiliğimizden güzel bir mesaj geldi. Sağ olsunlar. Dediklerini yaptık. Evraklarımız 4 dörtlük. Eksiğimizi tamamladık. Sağ olsunlar, yardımcı oldular. Buradan selam olsun elçiliğimizin çalışanlarına. Allah razı olsun. Tavuk yemler gibi. Baksana balıklara. Rengarenk. Lagi hadi. Bir konu daha üzerine konuşmak istiyorum. Nedir bu konu? Çok fazla sorulan bir soruydu. Aslında buraya gelenlerin bana yorum olaraktan, Instagram'dan, işte Facebook'tan ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği mesajlardan bazıları. Nedir? Bekir kardeşim, bu Endonezyalı erkekler, kadınlar parantez içerisinde yoklar. Erkekler ne kadar sigara kullanıyorlar diyorlar.
Aslında bunun hakkında belgeseller var. Dünyada sayılı ilk 5'e giren ülkelerin arasında en çok sigara tüketilen ülke. İnanılmaz sigara tüketiliyor. Şöyle bilgi vereceğim. 5 yıl öncesinde M isimli sigara, mal anladınız. O sigara 25-24 ribu iken 18 ribu iken marketlerde ve 6-7 yıl öncesinde ben geldiğimde 5 yıl öncesinde 25 ribuydu. Onu iyi biliyorum. Sonrasında şu an fiyatı nedir biliyor musun? 52 ribu. Yani 110 TL oldu. Öncesinde bu kadar vergi yoktu. Bu kadar fiyatlar yüksek değildi. Ne oldu da Endonezya'da bir anda fiyatlar yükseldi? Neden? Sigaraya zam geldi. İşte bunun sorunun cevabını ben size vereceğim. Neden ne biliyor musunuz? Yavaş yavaş halkın bilinçlenmesi. İnanılmaz seviyede kanser hastalığı var. İnanılmaz seviyede. Yani Endonezya'da çok fazla diyabet var. Kalp hastalığı, sonrasında da kanser, akciğer kanseri, dudak kanseri, gırtlak kanseri. Hemen hemen yaşlıların %50'si bu şekilde hastalıktan ölüyor. Bunun bilgisini vereyim. Araştırdım bunu bu arada. Çok fazla tütün tüketimi var. Ve çok genç yaşlarda başladı. Mesela bir kardeşimiz 9-10 yaşlarında başlamış. Odi umur berapa kamu start merokok bro? Ya. 18. Sebelum 14 tidak? Ya 14 lan. Serius? Ya 18 yaşında başladım da ya bizim Odi'ye bakmayın siz. 18 yaşında tiryaki oldum diyor. Öncesinde illaki içmiştir. Tamam ulan diyor. Neyse söylemeyeceğim. Ya yakalanırım falan başıma bir şey gelir diye korkuyor. Ya korkacak bir şey yok. Doğruyu söyleyeceksin. Çocuk yaşta sigaraya başlıyor. Ondan sonra da başına gelmeyen kalmıyor. Hastalanıyor. Ya kardeşim içme diyorum. İçiyorlar. Sigara sağlığa zararlı. Burada bir hayvan var. Örümceğin büyüklüğünü görüyor musun? Nasıl bir yuva yapmış? Tarantula ya. Wow. Hadi bir şey daha konuşalım sizinle. Kahve. Endonezyalıların en çok tükettiği içecek. Olmazsa olmazları. Küçük yaştan beri başlarlar. Günlük 5-10 bardak kadar içen oluyor. Ben bile günlük 5 bardak kahve içerim. Açık konuşayım. Alıştım çünkü. Çaya buraya geldiğin zaman Endonezya'ya çay unutuyorsun. Ya soğuk çay içersin. Sıcak çay, böyle bir sıcak çay yok. Çok şerbet gibi verirler. Onun için kahve daha mantıklı geliyor açıkçası. Sonrasında Endonezyalıların inanılmaz seviyede kalp krizi olasılığı yüksek. Çok fazla gras ya da felç geçiriyorlar. Nedeninden başlıcaları da kahvenin olduğunu söylüyorlar. Çok fazla atak yapıyor. Çok fazla kalp krizine neden olduğunu söylüyor Endonezyalı doktorlar. Bunun başlıcaları Odi'nin babası, rahmetli kayınbabam. Diyabet hastası olduğu halde kahve içiyor, felç geçiriyor. Biz buradayken. Sonrasında da bir anda düşüp kafasının üstüne vefat ediyor. Yani bu kahvenin tetiklediğini söylüyor mesela doktorlar. Şimdi şunu söyleyeceğim. Sağlıklı bir bireyin günlük kaç bardak kahve içtiğini bilmiyorum. Normalde 2 müdür, 3 müdür bilemem ama pek sağlıklı içmiyorlar diye biliyorum yani. Gerçekten de hani ben kendimden örnek veriyorum. Ben bile 5 bardak içiyorum. Uyumayayım, direksiyon başındayım. Binlerce kilometre araba sürüyorum. Akşama kadar koşturuyorum. Dağlarda, bayırlardayım, işte otun çöpün içerisindeyiz diye. Uyumamam gerekiyor. Ama şahıslar bunun yanında bir de sigara içiyorlar. Yani hani örnek veriyorum, arkadaki abiler otururlar saatlerce kahve, sigara ve yani Allah yardımcılar olsun. Çok kötü bir şey. Hayırlısı olsun diyelim. Umarım sağlıklı günleri olur insanlarımızın. Zor çünkü. Hani ne derdi var bilemezsin derler ya. Biz de ilgilendirmez kimsenin hayatı. Ama biz sadece analizleri anlatırız sizlere. Burada da var bayağı bir stresli insanlar. Stres olmasa da keyfine içen de çok fazla var tanıdığım. Haberiniz olsun. Yağmur bastırdı. Hafiften böyle bir karanlık olur gibi oldu. Biz de yorulduk tabi. Bakalım. Düğün devam ediyor. Çok sakin. Ama iyi. Manzara güzel değil mi? Her yer dere.
Üst tarafa arabayı park ettik. Hemen burada arabalar. Böyle bir güzel orman yolu var. Ben de sıkıldım bayağı bir. Çok sakin çünkü düğün. Çok sakin geçiyor düğün. Öyle bir hava alayım dedim ben de. Keşke bütün düğünler böyle sakin olsa. Bazen kavga çıkıyor, bazen sıkıntılar oluyor. İnanılmaz derecede yüksek sesli müzikler. Ama bazı yerlerde de güzel olmuyor değil yani açıkçası. Burada da sessizliği dinliyorsunuz. Bambu, biliyorsunuz bambuyu genelde Endonezya'da olmazsa olmazları. Her çeşit ev aletlerini, işte o sandalyesini, masasını bu bambu ağaçlarından yapıyorlar dostlar. Çok sağlam, inanılmaz sağlam bir yapıtı var. Şu öten kuş da kafamı yedi var ya. Şurada bir şey gördüm ama dur bir dakika, oraya geçeceğim, geçebilirsem. Bunu göstermek istiyorum size. Bu meyveyi bilen var mı arkadaşlar? Meyve diye geçiyor ama bildiğiniz kavuna benziyor görüntüsü. Tık tırtıklı. Bu arkadaşlar duryan gillerden, yani o kokan meyve var ya, o kokan meyvenin ailesinden. Adı jackfruit. Bak bak, burası full o ağaçlardan dolu. Üzerlerinde hep dolu, bak o karşıda da var. Yakınlaştırırsam bakabilirsiniz. İnanılmaz pahalı bu meyve bu arada. Avrupa'da vesairede. Burada da bunlar. Her yerde bulabilirsiniz bu meyveleri. Uyuyakalmışım arabada. Hemen 2 saattir uyuyorum. Başım acayip ağrıdı, yoruldum. Herhalde birazdan gideriz. Aradılar beni. Nasıl kısmet bakalım, hayırlısı. Acayip bir yağmur yağıyor. Evet efendim, yenge hanıma ve İsa abi aldıktan sonra hep beraber Jakarta'ya doğru yola çıktık. Bismillah dedik. Bu bölümün de sonuna geldik. İyisiyle, kötüsüyle, güzelliğiyle, sıkıntılıyla, sıkıntısızlığıyla bitirdik düğünü. Hayırlısı olsun diyelim. Abi bir şey söylemek ister misin seni izleyenlere? Bayağı zor bir süreç oluyor. Buranın prodüsörleri hani rehbersiz, şunu söylemek istiyorum, hani rehbersiz kesinlikle gelinmesini tavsiye etmiyorum. Hani kendilerini çözemez yani, isterse merkezde olsun. Çünkü bayağı biz mesela ne de sorun çıkarttık, sen anlat istersen. Ya evlilik cüzdanından tut, ailevi sorunlar, sıkıntılar. Kızın hiçbir şey olmasa da ismi yanlış çıkıyor ya başka bir şeyler çıkıyor. Muhakkak yani. Hani bunları da bizim çözebileceğimiz bir şey değil. Hani Bekir biraz zormur ama neydi, benim çözüyor yani adam. Diyeceğim bu kadar. Sinir krizi geçiriyor. Biraz da sıkıntılı, aynı benim gibi. Sinir krizi geçiriyorum da ona diyor. Aynı benim gibisin diyor. Mevzu ne? İş bitmesi lazım. Bu adam bana sonuçta bir söz verdirdi. Bekir sen sözünü tut diyor. Kavgaya varıyorsun, bitireceksin diyor. Kavga sorun çıkar diyor. Ondan sonra öbür şey isim adamın bir türlü başka değişik oluyor. Konsolosluk kabul etmiyor. Yani bayağı sıkıntı oluyor. Etmez abi, etmez. Kızın doğum tarihini nasıl yanlış yazarlar? Doğum tarihi bir tane isim değil. Komplesini yanlış yazıyor. Bazen Tarihini isimleri de yanlış yazıyorlar. Nasıl? Bazen isimleri yanlış yazıyorlar. İsim de yani hepsi. Aynen. Ya doğum da onu hani böyle sıkıntılı. Yani demek istediğim kesinlikle bir rehber
Hani bunu demek isterim. Özellikle Zaten- kırsal kesim. Ya benim burası kırsal değil fazla ama yine de ne kadar sıkıntı gördüğün gibi ya. Sıkıntı burası o kadar yani hani çok sabah yer değil. Merkez o kadar uzak yerde değil ama yani çektiğimiz dünden beri sıkıntı, stres hani onu hallet, bunu etmeye çalışıp bir o yanlış oluyor. Yani üst şey oldu da yani. Abi Bekir Önal YouTube kanalı olarak sana mutluluklar diliyorum. Dilim de dönmüyor. Uyku sersemiyim. Arabada uyudum ben birkaç saat çünkü bayağı bir yoruldum. Yani yorgun, Hakkında- stres bitirdik yine de. Hakkında hayırlısı olsun. Amin. İkinize de mutluluklar diliyorum. Yenge hanım utangaç, fazla konuşmayı istemediğini söyledi. Ondan dolayı İsa abiyle sözü bitirelim dedim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Cansınız. Sampay Cumpa.